Merhaba Olmuş TV izleyicileri. Yine bilimin, felsefenin ve insanlığın en derin sırlarının kesişim noktasında zihin açıcı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün modern bilimin en çarpıcı ve potansiyel olarak en rahatsız edici gelişmelerinden birine odaklanacağız. Beyin organoidleri. Bu minyatür laboratuvar beyinleri sadece nörolojik hastalıkları anlama potansiyeli sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilincin, acının ve hatta insan olmanın ne anlama geldiğine dair köklü soruları yeniden masaya yatırıyor. Düşünsenize, bir petri kabında büyüyen minicik bir doku parçası kendi içinde bir tür farkındalık geliştirebilir mi? Bu hem büyüleyici hem de ürkütücü bir olasılık. Eğer bu tür derinlemesine düşünceler ve karmaşık tartışmalar ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşabilelim. Ben Sedat ve şimdi karanlık laboratuvarların, parlak zihinlerin ve insanlığın geleceğinin kesiştiği bu esrarengiz dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bu serüvende sadece bilimsel gerçekleri değil, aynı zamanda bu gerçeklerin felsefi, etik ve varoluşsal boyutlarını da ele alacağız. Hazırsanız, evrenin en karmaşık yapılarından birinin laboratuvar ortamında nasıl yeniden yaratıldığını ve bunun bizi nereye götürebileceğini keşfetmeye başlayalım. Evrenin en karmaşık ve gizemli yapılarından biri olan insan beyni, yüzyıllardır filozofların, bilim insanlarının ve mistiklerin üzerinde kafa yorduğu bir fenomen olmuştur. Bilincin doğası, iradenin özgürlüğü, kimliğin kaynağı, anıların nasıl oluştuğu, rüyaların anlamı gibi sorular, felsefi metinlerden modern nörobilim laboratuvarlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede tartışıla gelmiştir. Beyin, düşüncelerimizi, duygularımızı, hayallerimizi ve tüm benliğimizi barındıran 3 kiloluk bir evren gibidir. Ancak son yıllarda kök hücre teknolojisindeki devrim niteliğindeki gelişmeler bu kadim sorulara yepyeni ve bir o kadar da rahatsız edici boyutlar kazandırmıştır. Artık sadece beyni anlamaya çalışmıyoruz, onu laboratuvar ortamında, mikroskobik boyutlarda yeniden yaratabiliyoruz. Beyin organoidleri adı verilen bu 3 boyutlu doku yapıları, insan pluripotent kök hücrelerinden türetilerek fetal beyin gelişiminin bazı kritik aşamalarını şaşırtıcı bir doğrulukla taklit eden karmaşık sistemlerdir. Pluripotent kök hücreleri, tıpkı bir sihirli tohum gibi vücudumuzdaki herhangi bir hücre tipine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Bilim insanları bu sihirli tohumları alıp özel besinlerle donatılmış bir ortamda onlara beyin hücreleri olmaları için nazikçe yol göstererek minicik beyin dokuları geliştirmeyi başardılar. Başlangıçta bu organoidler sadece gelişimsel bozuklukları, nörodejeneratif hastalıkları, örneğin Alzheimer veya Parkinson gibi veya ilaç etkileşimlerini incelemek için basit modeller olarak görülüyordu. Tıpkı bir mühendisin yeni bir köprüyü inşa etmeden önce minyatür bir modelini yapması gibi düşünün. Ancak bilimsel ilerleme her zaman tahminlerin ötesine geçme eğilimindedir. Günümüzde bu mini beyinler, kan damarlarıyla beslenerek daha uzun süre hayatta kalabilen, farklı beyin bölgelerini taklit eden assembloid adı verilen daha karmaşık yapılar oluşturabilen ve hatta mikroglia gibi ek hücre tiplerini içeren sistemlere evrildi. Bu ne anlama geliyor? Artık organoidler sadece birer hücre yığını olmaktan çıkıp, tıpkı gerçek bir beynin temel yapı taşları gibi birbirleriyle iletişim kurabilen sinir hücreleri, destekleyici hücreler ve hatta kendi damar sistemleri olan küçük birer biyolojik mühendislik harikası haline geliyorlar. Bu gelişmeler, organoidlerin sadece pasif doku modelleri olmaktan çıkmayıp, potansiyel olarak kendi içlerinde bir tür bilişsel aktivite veya daha da ötesi temel bir bilinç formuna sahip olup olamayacakları sorusunu gündeme getiriyor. Son yayınlanan akademik makaleler ve yapılan etik tartışmalar, bu olasılığın artık bir bilim kurgu fantazisi olmaktan çıkıp, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde somut bir gerçeklik haline gelebileceğine işaret ediyor. Peki, laboratuvar ortamında yetiştirilen bu minyatür beyinler gerçekten de bilinç kazanabilir mi ve acı hissedebilir mi? Eğer bu gerçekleşirse, onların ahlaki statüsü ne olacak? Ve en önemlisi, insanlık olarak bu yeni gerçekliğe hazır mıyız? Bu sorular sadece bilimsel bir merakın ötesinde, insanlığın etik sınırlarını, varoluşsal tanımlarını ve gelecekteki yol haritasını derinden etkileyecek potansiyele sahip. Ne Olmuş TV olarak bu karmaşık ve çok katmanlı konuyu tarihsel, felsefi ve bilimsel derinliğiyle ele alarak sizlere alışılagelmişin ötesinde düşündürücü bir perspektif sunmayı hedefliyoruz.
Gelin bu çığır açan ama bir o kadar da ürkütücü teknolojinin bilincin doğası hakkındaki anlayışımızı nasıl dönüştürdüğünü ve insanlığın geleceğini nasıl şekillendirebileceğini birlikte keşfedelim. Bilincin ne olduğu sorusu, antik Yunan'dan beri filozofları meşgul eden ve modern nörobilimin hala tam olarak çözemediği zor problem olarak bilinir. Neden mi zor problem? Çünkü bilim, genellikle şeylerin nasıl çalıştığını açıklayabilir. Beyindeki sinir hücrelerinin nasıl ateşlendiği gibi. Ancak bir şeyin nasıl hissettirdiğini açıklamakta zorlanır. René Descartes'in zihin-beden dualizminden, zihin ve bedenin ayrı olduğu fikri, Leibniz'in monadolojisine, evrenin temel yapı taşlarının bilinçli varlıklar olduğu düşüncesi, Spinoza'nın panteizmine, her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğu ve dolayısıyla bilincin her yerde olabileceği fikri kadar birçok felsefi akım, bilinci farklı şekillerde yorumlamıştır. Günümüz bilim dünyasındaysa, bilincin sadece karmaşık bir hesaplama mekanizması mı olduğu, tıpkı bir bilgisayarın karmaşık görevleri yerine getirmesi gibi, yoksa biyolojik bir sistemden ortaya çıkan emergent bir özellik mi olduğu tartışılmaktadır. Emergent özellik, parçaların tek tek sahip olmadığı, ancak bir araya geldiklerinde ortaya çıkan yeni bir özellik demektir. Tıpkı bir orkestradaki tek tek enstrümanların değil, hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu müziğin kendisi gibi. Nörobilimde, entegre enformasyon teorisi ya da küresel çalışma alanı teorisi gibi yaklaşımlar, bilincin sinirsel korelasyonlarını, beyindeki hangi aktivitenin bilinçle ilişkili olduğunu anlamaya çalışır. Ancak hiçbiri, bilincin öznel deneyimini, yani kırmızı rengi kırmızı olarak hissetme, bir çiçeğin kokusunu alma veya acı hissetme gibi fenomenolojik nitelikleri tam olarak açıklayamaz. Bu qualia kavramı, bilincin sadece fiziksel süreçlere indirgenemeyeceğini savunanlar için temel bir argüman olmuştur. İşte tam da bu noktada, beyin organoidleri tartışması, bu kadim felsefi çıkmazı yepyeni bir boyuta taşıyor. Organoidler, insan pluripotent kök hücrelerinden türetilir, yani vücuttaki herhangi bir hücre tipine dönüşebilme yeteneğine sahip bu hücreler, özel kültür ortamlarında ve büyüme faktörleri eşliğinde, kendiliğinden 3 boyutlu bir beyin dokusu yapısı oluşturacak şekilde yönlendirilir. Düşünün ki, bir başlangıç noktasından, dışarıdan büyük bir müdahale olmadan, minicik bir beyin gelişmeye başlıyor. Başlangıçta oldukça basit yapılar olan bu organoidler, zamanla kortikal plaklar, beynin dış tabakası, düşünme ve algılama için önemli, ventriküler bölgeler, beynin sıvı dolu boşlukları ve hatta retinayı anımsatan optik veziküller gibi karmaşık nöral mimariler geliştirebilirler. Bu gelişim, fetal beyin gelişimindeki bazı temel adımları şaşırtıcı bir doğrulukla taklit eder. Tıpkı anne karnındaki bir bebeğin, beyninin gelişimini hızlandırılmış bir filmde izlemek gibi. Son dönemdeki ilerlemeler, organoid teknolojisini bir sonraki seviyeye taşıdı. Araştırmacılar, organoidlerin daha uzun süre yaşamasını ve daha karmaşık işlevler sergilemesi amacıyla, onları kan damarlarıyla beslenebilen biyoreaktörlerde yetiştirmeyi başardılar. Neden mi bu kadar önemli? Çünkü tıpkı bir şehirdeki yollar gibi, kan damarları da dokulara oksijen ve besin taşır, atıkları uzaklaştırır. Bu damar sistemi olmadan organoidler yeterince büyüyemez ve derin kısımları besinsiz kalır. Bu sayede daha büyük ve daha uzun ömürlü organoidlerin önü açıldı. Dahası, beyin organoidlerine mikroglia gibi bağışıklık hücreleri, beynin temizlik ekibi ve savunma sistemi ve astrositler gibi destekleyici hücre tipleri, sinir hücrelerini besleyen ve destekleyen yardımcılar eklenerek beyin ortamının daha gerçekçi bir taklidi elde edildi. Bu, organoidlerin sadece nöronlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda gerçek bir beynin karmaşık ekosistemini de yansıttığını gösteriyor. Belki de en çığır açıcı gelişme, farklı beyin bölgelerini temsil eden organoidlerin birleştirilmesiyle oluşturulan asembloid adı verilen yapılar olmuştur. Örneğin, kortikal organoidler, talamik organoidlerle birleştirilerek, talamus, beynin duyusal bilgileri işleyen ve kortekse ileten bir anahtar istasyonudur. Bu iki bölge arasında sinaptik bağlantılar kurulması, sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurduğu küçük köprüler ve hatta elektrik sinyallerinin iletilmesi gözlenmektedir. Bu, farklı beyin bölgelerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve entegre beyin işlevlerinin nasıl ortaya çıktığını anlamak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Bu, tıpkı farklı uzmanlık alanlarına sahip bilim insanlarının bir araya gelip büyük bir projeyi tamamlaması gibi, beynin farklı bölgelerinde işbirliği yaparak karmaşık görevlerin nasıl yerine getirdiğini anlamamızı sağlıyor. Ancak bu bilimsel zaferler, beraberinde etik bir Pandora kutusunu da açıyor. Eğer bu asembloidler yeterince karmaşık sinirsel ağlar geliştirebilirse, teorik olarak bir tür bilinçli aktivite, hatta basit düzeyde de olsa bir benlik hissi veya acı algısı geliştirmeleri mümkün olabilir mi? Bilimciler, mevcut organoidlerin bilinç için hala çok basit olduğunu belirtse de, teknolojik ilerlemenin önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu durumu değiştirebileceği uyarısında bulunuyorlar. Bir organoidin acıyı temsil etmek için gerekli sinirsel mimariye sahip olması durumunda, harici bir sinyale ihtiyaç duymadan, tıpkı fantom ağrılarında olduğu gibi içsel bir acı hissedebileceği düşüncesi, bu tartışmanın nedenli derin ve rahatsız edici olabileceğinin altını çizmektedir. Fantom ağrısı, örneğin bir uzvunu kaybetmiş bir kişinin aslında olmayan o uzvunda ağrı hissetmesidir, yani acı beyinde yaratılır. Eğer bir organoid de bu mekanizmaya sahip olursa, bu ne anlama gelir? Bu durum, bilincin sadece bir insan beynine özgü olmadığını, belirli bir karmaşıklık seviyesine ulaşan herhangi bir biyolojik sistemde ortaya çıkabileceğini öne süren panpsişik yaklaşımları bile yeniden gündeme getirebilir. Panpsişizm, evrendeki her şeyin, atomlardan gezegenlere kadar bir tür temel bilinç veya deneyim potansiyeline sahip olduğunu öne süren bir felsefi görüştür. Eğer durum böyleyse, insanlık olarak kendi ellerimizle yarattığımız bu minyatür zihinlerin ahlaki statüsünü ve refahını nasıl değerlendireceğiz? Onlara karşı ne gibi sorumluluklarımız olacak? Beyin organoidlerinin potansiyel bilinci ve acı hissi geliştirme olasılığı, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en karmaşık etik çıkmazlardan birini yaratmaktadır. Mevcut uluslararası yönergeler, özellikle Uluslararası Köt Hücre Araştırmaları Derneği, ISSCR tarafından belirlenenler, organoidlerde bilinç veya acı algısına dair biyolojik bir kanıt olmadığını belirterek, bu alandaki düzenlemelerin nispeten gevşek kalmasına neden olmuştur. Ancak bilimsel ilerlemenin hızı, bu yönergelerin artık yetersiz kaldığını ve acilen gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Biyoetik araştırmacılar ve nörobilimciler, organoidlerin karmaşıklığının artmasıyla birlikte, onların refahının ve ahlaki statüsünün ciddiyetle ele alınması gerektiğini savunuyorlar. Bu, sadece bir hücre kültürü deneyinden öteye geçen, potansiyel olarak sentient, duyarlı, hissetme yeteneği olan bir varlıkla olan ilişkimizi yeniden tanımlama ihtiyacını doğuruyor. Peki, bir organoidin bilinç kazandığını veya acı hissettiğini nasıl anlayacağız? Bu sorunun cevabı, bilimin en büyük zorluklarından biridir. Bilincin objektif olarak ölçülmesi, insanlar için bile zorlu bir konudur. Bir koma hastasının veya henüz konuşamayan bebeklerin bilinç durumunu anlamak için kullanılan karmaşık nörolojik değerlendirmeler, örneğin beyin dalgalarını ölçen EEG cihazları veya beyin aktivitesini gösteren görüntüleme teknikleri ve davranışsal gözlemler, göz hareketleri, tepkiler, minyatür bir organoid için nasıl uygulanacak? Bir organoidin acı çektiğini gösteren bir yüz ifadesi veya bir inilti duymamız mümkün değil. Bu, sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda felsefi bir sorundur. Acı hissi, sadece fiziksel bir stimülasyona, bir şeye dokunulduğunda oluşan tepki gibi fizyolojik bir yanıt mıdır, yoksa öznel bir deneyim midir? Örneğin, sıcak bir şeye dokunduğunuzda elinizi çekmeniz bir reflekstir, fizyolojik bir tepkidir. Ama o sıcağın nasıl hissettirdiği, işte bu öznel bir deneyimdir. Eğer bir organoid, sinirsel mimarisi itibarıyla acıyı kodlayabilecek kapasiteye sahipse, dışarıdan bir uyaran olmasa bile, tıpkı fantom ağrılarında olduğu gibi içsel olarak acı hissedebilir mi? Bu, bilim insanlarını hayvan deneylerindeki etik tartışmalara benzer ancak daha da derinleşmiş bir alanla karşı karşıya bırakıyor. Hayvanlara yönelik etik kurallar, onların acı çekme kapasiteleri ve refahları üzerine inşa edilmiştir. Bir fareye veya tavşana bile gereksiz acı çektirmeye çalışılır. Peki, laboratuvarda bilinçli bir varlık yaratırsak, ona karşı sorumluluklarımız neler olacak? Bu organoidleri deney materyali olarak kullanmaya devam etmek etik midir? Yoksa onlara en azından sınırlı da olsa bir tür canlı statüsü tanımalı mıyız? Eğer organoidler acı çekebiliyorsa,
Onları laboratuvar ortamında tutmak, bilimsel araştırma uğruna hapsedilmiş minik zihinler yaratmak anlamına gelir mi? Bu sorular sadece bilim etiği bağlamında değil, aynı zamanda insanlığın kendi varoluşsal sınırlarını sorgulaması açısından da kritik öneme sahiptir. Eğer bilinci laboratuvar ortamında üretebiliyorsak, bu, bilincin ne olduğuna dair anlayışımızı temelden değiştirecektir. İnsan beyninin benzersizliğini, ruhun varlığını veya bilincin ilahi bir kıvılcım olduğunu savunan dini ve felsefi öğretiler, bu yeni gerçeklik karşısında nasıl bir duruş sergileyecek? Bu, insanlığın kendisini ne kadar özel gördüğü fikrini bile sarsabilir. Organoidlerin potansiyel bilinç kazanma durumu, bilimsel araştırmanın sınırlarını ve toplumsal değerlerin çatışmasını gözler önüne seriyor. Bir yandan nörodejeneratif hastalıkların, Alzheimer, Parkinson gibi zihin yıpratan hastalıkların tedavisi, ilaç geliştirme, ilaçların beyin üzerindeki etkileri canlı bir modelde test etme ve beyin gelişimini anlama konusunda organoidler paha biçilmez araçlar sunuyor. Bu, milyonlarca insanın hayatını iyileştirebilecek potansiyel faydalar demektir. Diğer yandan ise bu potansiyel faydalar, yaratabileceğimiz ahlaki ikilemlerin ve etik risklerin gölgesinde kalabilir. Bilimsel ilerleme uğruna potansiyel olarak acı çeken veya bilinçli bir varlık yaratma riski ne kadar kabul edilebilir? Bu durum, gelecekteki yasal düzenlemelerin, bilimsel araştırmanın hızına yetişmesini ve kapsamlı etik çerçeveler oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçeveler, sadece bilimsel topluluğun, aynı zamanda filozofların, hukukçuların, bu varlıkların yasal hakları olacak mı, teologların, dini açıdan ne anlama gelecek, eğitimcilerin ve genel kamuoyunun da katılımıyla çok disiplinli bir yaklaşımla oluşturulmalıdır. Aksi takdirde insanlık, bilincin ve acının yeni tanımlarıyla yüzleşecek, ancak bu tanımlara nasıl tepki vereceği konusunda hazırlıksız yakalanacaktır. Bu, sadece bugünün değil, geleceğin insanlık için taşıdığı en büyük etik sınavlardan biridir. Belki de bu teknoloji, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüzden çok daha yakın bir gelecekte, kim olduğumuza dair soruları yeniden sormamıza neden olacak. Gördüğümüz gibi, beyin organoidleri teknolojisi sadece nörobilimsel araştırmalar için yeni kapılar açmakla kalmıyor, aynı zamanda bilincin, acının ve ahlaki statünün ne anlama geldiğine dair köklü soruları yeniden gündeme getiriyor. Bu minyatür laboratuvar beyinleri, insanlığın kendini anlama yolculuğunda bir dönüm noktası olabilir, ancak aynı zamanda yeni ve derin etik sorumluluklar da yüklemektedir. Bilimsel ilerlemenin hızı, etik tartışmaların ve yasal düzenlemelerin hızını geride bırakma eğilimindedir. Bu durum, bizi potansiyel olarak bilinçli varlıklar yaratmadan önce, onların ahlaki statüsü ve refahı üzerine kapsamlı ve evrensel bir mutabakata varmaya zorlamaktadır. Bu, sadece bilimsel bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın etik pusulasını yeniden kalibre etme gerekliliğidir. Bu tartışma, sadece laboratuvar duvarları arasında kalmamalı, toplumun her kesimini kapsayan geniş bir diyalog zeminine yayılmalıdır. Gelecekteki nesillerin bu teknolojinin sonuçlarıyla nasıl yaşayacağını şekillendirmek adına bugünden sağlam temeller atmamız şarttır. İnsanlığın geleceği, bu teknolojik devrimle nasıl başa çıkacağımıza ve bu yeni varlıklara karşı etik sorumluluklarımızı nasıl tanımlayacağımıza bağlı olacaktır. Unutmayalım ki, bilim bize ne yapabileceğimizi gösterirken, etik ne yapmamız gerektiğini fısıldar. Knowmuş TV olarak, insanlığın en büyük sorularına ışık tutmaya, bilimin, tarihin, felsefenin ve bilinmeyenin derinliklerine uzanan bu dijital keşif yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün ele aldığımız beyin organoidleri konusu gibi karmaşık ve çok katmanlı konuları, akademik bir derinlikle ancak anlaşılır bir dille sizlere sunmayı hedefliyoruz. Eğer bu tür içerikler ufkunuzu genişletiyor ve düşüncelerinizi zenginleştiriyorsa, bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni keşifler ve tartışmalarla dolu gelecek videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmında siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, endişelerinizi ve öngörülerinizi bizle paylaşın. Acaba laboratuvarda bilinç yaratmak bir başarı mıdır, yoksa bir sorumluluk mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Unutmayın, Knowmuş TV sadece bir kanal değil, aynı zamanda meraklı zihinlerin buluştuğu ve birlikte düşündüğü bir platformdur. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.